Antalya'nın kuzeyinde, Batı Torosların Kireçtaşı yamaçlarına sırtını yaslamış olan Yağca Köyü civarında, rüzgarın sesi kayalıkların arasında alışılagelmişin dışında bir uğultuyla yankılanır. Deniz seviyesinden yaklaşık 450 metre yükseklikteki bu sarp yamaç, yarım milyon yıllık bir sessizliğin koruyucusudur. Karain Mağarası, sadece Paleolitik çağın izlerini taşıyan arkeolojik bir sit alanı değil, aynı zamanda toprağın en derin katmanlarına gömülmüş, ışığın ulaşamadığı o dar dehlizlerde saklanan kolektif bir huzursuzluğun merkezidir. Aşağıdaki ovanın verimli toprakları güneşle yıkanırken, mağaranın ağzından içeriye süzülen hava, her zaman birkaç derece daha soğuk, her zaman biraz daha ağırdır. Bu bölgede yaşayanlar için Karain, tarih kitaplarındaki bir yerleşim yeri tarifinden çok daha fazlasını ifade eder. Arkeolojik kazıların başladığı 1946 yılından bu yana, toprağın altından çıkan her kemik parçası ve her taş aletle birlikte, yerel halkın zihninde biriken kadim korkular da gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Kazı alanının çevresinde çalışan köylülerin, akşam karanlığı çökmeden önce malzemelerini toplayıp aceleyle aşağıya inmeleri, bir alışkanlıktan ziyade yazılı olmayan bir zorunluluk gibidir. Zira onlara göre derinlerden çıkarılan her nesne, ait olduğu zamana ve o zamanın sahiplerine verilmiş bir sözü bozmaktadır. Mağaranın içindeki kalsit oluşumlar, binlerce yılın nemiyle parıldarken, duvarlardaki nişlerin ve oyukların yalnızca rüzgarın aşındırmasıyla oluşmadığına dair yaygın bir inanış vardır. Kazı ekiplerinin kullandığı jeneratörlerin sesi vadiye yayıldığında, yaşlı köylüler bu gürültünün uyuyanları uyandıracağından bahsederler. Bilimsel veriler, Karain'in Anadolu'daki en eski yerleşimlerden biri olduğunu, Neandertallerden modern insana kadar pek çok türe ev sahipliği yaptığını kanıtlar. Ancak antropolojik verilerin bittiği yerde, toprağın dokusuyla harmanlanmış o tekinsiz sessizlik başlar. Bölgedeki eski çobanlar, sürülerini mağaranın girişine yaklaştırmaktan kaçınırlar. Hayvanların insanın duyamadığı bir frekansta yükselen bir uyarıyı sezmişçesine huzursuzlandıkları, ayaklarını toprağa vurdukları ve gerisin geri kaçmaya çalıştıkları anlatılır. Yıllardır bu bölgede rehberlik yapan ve ismini vermek istemeyen bir yerli, mağaranın derinliklerindeki kazı çalışmalarına dair şunları fısıldar. Toprak sadece taşı, kemiği saklamaz. O kemiğin sahibinin nefesini de saklar. Adamlar oraya ışıklarla giriyor, fırçalarla kazıyorlar. Ama aşağıdan çıkan tek şey toz değil. Bazı akşamlar rüzgar durduğunda bile içeriden bir fısıltı geliyor. Sanki birileri kapısını açık bırakmışsınız gibi size bakıyor. Oraya girenlerin yüzü eskisi gibi gülmüyor. Dikkat edin. Kimisi hastalandı, kimisi bir daha konuşmadı. Dağın karnını deşerseniz içindeki sancıya da ortak olursunuz. Bu sözler bölgedeki fiziksel gerçekliğin psikolojik bir ağırlıkla nasıl birleştiğinin ilk işaretidir. Mağara sadece bir boşluk değil, sanki nefes alan, içine çekilen yabancı maddeleri ve niyetleri sindirmeye çalışan devasa bir organizma gibidir. Kazı sırasında bulunan su aygırı ve fil kemikleri gibi egzotik kalıntılar, bölgenin bir zamanlar ne kadar farklı bir iklime sahip olduğunu gösterirken, bu buluntuların arasında rastlanan alışılmadık dizilimdeki insan kemikleri, arkeologlar için birer veri, yerel halk içinse bozulmaması gereken bir mühür anlamı taşır. Güneş, Katran Dağı'nın sivri uçlarının arkasına çekilirken, mağaranın ağzındaki o devasa boşluk, vadiye doğru karanlık bir soluk üflemeye başlar. Arkeolojik katmanlar arasında milim milim ilerleyen fırçaların sesi, mağara tavanından düşen tek bir su damlasının yarattığı yankıyla bastırılır. Burası, zamanın lineer akışının kırıldığı bir noktadır. Kazı alanında çalışan genç bir işçinin, kazı sezonunun ortasında hiçbir fiziksel sebep yokken aniden aletlerini bırakıp aşağıya, köye koştuğu ve bir daha asla yukarı bakmadığı anlatılır. Olayın tanıkları, gencin yüzünde korkudan ziyade derin bir idrakın getirdiği o boş bakışı gördüklerini söylerler. Sanki gördüğü şey bir varlık değil, binlerce yılın birikmiş ağırlığının tek bir anda zihnine boşalmasıdır. Mağaranın içindeki nem oranı, duvarlardaki prehistorik izlerin korunmasını sağlarken, aynı zamanda içerideki havayı çiğnenmesi zor bir kütleye dönüştürür. Saha araştırmacıları, en derin dehlizlerde çalışırken zaman algılarının bozulduğunu, dışarıda geçen bir saatin içeride sanki koca bir güne tekabül ettiğini rapor ederler. Bu durumun düşük oksijen seviyesiyle açıklanabileceği düşünülse de, yerel anlatılar başka bir ihtimalin üzerinde durur. Karain'in derinlikleri,
ölülerin dünyasıyla yaşayanların dünyası arasındaki o ince, geçirgen perdenin en zayıf olduğu yerdir. Köy kahvesinde, ocağın başında oturan ve bölgenin en yaşlılarından biri olan eski bir kazı bekçisinin anlattıkları, bu tekinsiz atmosferi daha da koyulaştırır. Bilim insanları gelir, ölçer, biçer. Onlar için her şey maddedir. Ama biz biliriz ki bu dağın bir hafızası var. Bir gün kazıda çok eski bir kafatası bulmuşlardı. O gece köyün bütün köpekleri aynı anda dağa doğru havlamaya başladı. Öyle bir ses ki sanki vadi ağlıyordu. Ertesi gün kazı başkanının evine bir haber geldi memleketinden. Ne olduğunu kimse tam öğrenemedi ama adamın yüzü kireç gibi oldu, kazıyı o gün durdurup gitti. Topraktan aldığınız her şey beraberinde bir borç getirir. O borcu ödemeden mağara sizi bırakmaz. Bu tür anlatılar sadece birer batıl inanç olarak geçiştirilemeyecek kadar sistematik bir yapı arz eder. Bölgedeki kazı tarihçesine bakıldığında, projelerin sık sık beklenmedik aksiliklerle, ani ekip değişiklikleriyle veya açıklanamayan teknik arızalarla kesintiye uğradığı görülür. Jeneratörlerin en ihtiyaç duyulan anda bozulması, pillerin normalden 10 kat daha hızlı tükenmesi veya hassas ölçüm cihazlarının mağara içinde tutarsız veriler vermesi, araştırmacıların raporlarına çevresel faktörler olarak geçer. Ancak bu verilerin soğukluğu, sahada hissedilen o elektriksel gerilimi açıklamaya yetmez. Özellikle Roma dönemine ait adak kitabelerinin bulunduğu bölümler, mağaranın yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda karanlık tanrılara adanmış bir kült merkezi olduğunu doğrular. Geçmişin insanları burayı yeraltı dünyasına açılan bir ağız olarak görmüş ve bu ağzı hoş tutmak için hediyeler bırakmışlardır. Bugün o hediyeler toprak altından çıkarıldığında, antik dünyanın korkuları da modern insanın rasyonel dünyasına sızmaktadır. Mağara duvarlarındaki nişlerin içine yerleştirilen gaz lambalarının titrek ışığında, kayalardaki gölgeler sanki kendi başlarına hareket ediyormuş gibi görünür. Bir araştırmacının notlarında geçtiği üzere, burada yalnız olduğunuzu hissetmek zordur, ancak birinin size eşlik ettiğini düşünmek çok daha korkutucudur. Sessizlik, kara-inde bir yokluk değil, aksine bir varlık biçimidir. Rüzgarın girmediği en uç dehlizlerde bile duyulan o ritmik uğultu, toprağın derinliklerindeki su damarlarının hareketi midir, yoksa binlerce yıldır buraya hapsolmuş bir eko mu? Mağaranın iç kısımlarında, arkeolojik katmanların geç Pleistosen dönemine kadar indiği o dar kanallarda, hava akımı neredeyse tamamen kesilir. Burada, saha araştırmacılarının duyusal yoksunluk olarak adlandırdığı bir fenomen başlar. Zifiri karanlık ve mutlak sessizlik içinde, insanın kendi kalp atışları dışarıdan gelen bir darbe sesi gibi yankılanmaya başlar. Ancak bu noktada bilimsel rasyonalitenin sınırlarını zorlayan bir detay devreye girer. Mağaranın bazı bölümlerinde manyetik alan ölçümlerinin sapma gösterdiği ve pusulaların kararsızca titrediği gözlemlenmiştir. Jeolojik olarak kireç taşı yapısı bu tür sapmaları açıklamakta yetersiz kalırken, yerel anlatılar bu manyetik düğümleri ruhların geçiş noktaları olarak tanımlar. Bölge halkı, mağaranın çevresindeki bitki örtüsünün bile bir uyarı niteliği taşıdığına inanır. Karayinin girişindeki kayalıkların arasından fışkıran cılız, eğri büğrü ağaçların dalları sanki görünmez bir el tarafından aşağıya, vadiye doğru itiliyormuş gibi şekil almıştır. Köylüler, bu ağaçların aşağıda olanın yukarı çıkma çabasına direndiğini söylerler. 1980'li yıllarda kazı alanında gece bekçiliği yapmış olan bir köylünün aktardığı sessiz bir tanıklık, bölgedeki atmosferik gerilimi özetler niteliktedir. Gece vakti ay ışığı mağara ağzına vurduğunda, içeriden dışarıya doğru soğuk bir dumanın süzüldüğünü görürdüm. Sis değildi bu, çünkü rüzgar olsa bile dağılmazdı. Bir yılan gibi kayaların üzerinden süzülüp ovaya doğru akardı. O duman çıktığında köydeki hayvanlar huzursuzlanır, ahırlardan zincir sesleri gelirdi. Bir keresinde o dumanın içinden sanki çıplak ayakla toprağa basılıyormuş gibi ritmik bir ses duydum. Adım atıyorlardı ama kimse yoktu. O günden sonra bir daha asla geceyi o kapıda geçirmedim. Devletin parasını bıraktım, huzurumu bırakmadım. Bu anlatıdaki görünmez adımlar, kazı ekiplerinin güncel günlüklerinde de dolaylı yollardan karşılık bulur.
Arkeologların titizlikle fırçalayıp düzlediği açma alanlarında, ertesi sabah geldiklerinde buldukları açıklanamayan çöküntüler veya küçük taşların yer değiştirmesi, genellikle yeraltı sularının ya da kemirgenlerin hareketine bağlanır. Ancak bu fiziksel müdahalelerin geometrik bir düzen sergilemesi, bilimsel ekibin içinde hep bir huzursuzluk kaynağı olarak kalır. Hiç kimse yüksek sesle söylemese de her sabah o derin çukurlara inerken hissedilen o soğuk ürperti, davetsiz bir misafir tarafından izleniyor olma hissidir. Daha derinlerde, Neandertal kalıntılarının bulunduğu tabakalarda, mağara duvarlarındaki doğal kalsit birikintilerinin insan suretlerini andıran formlar alması, ışığın oyunlarıyla birleştiğinde psikolojik bir baskı unsuru yaratır. Pareidolia olarak açıklanan bu durum, Karayin'in karanlığında çok daha sert bir gerçekliğe bürünür. Duvarlardan süzülen suyun bıraktığı izler, sanki binlerce yıl önce burada can vermiş olanların sessiz çığlıklarının taşa kazınmış hali gibidir. Saha gözlemcisinin notlarında belirttiği üzere, ışığınızı duvara her tuttuğunuzda, sanki bir an önce orada olmayan bir gölge, sizin hareketinizle eş zamanlı ama bir milisaniye gecikme ile pozisyon değiştiriyor. Bilimsel veriler, Karayin'in 50.000 yıl boyunca kesintisiz bir yerleşim sunduğunu, bunun dünyada eşine az rastlanan bir süreklilik olduğunu vurgular. Ancak bu süreklilik, aynı zamanda yarım milyon yıllık bir ölüm ve yaşam döngüsünün aynı dar alanı sıkışması demektir. Toprağın her santimetresi bir zamanlar nefes almış, korkmuş, sevmiş ve sonunda aynı toprağa karışmış varlıkların kalıntılarıyla doludur. Bu yoğun enerji birikimi, hassas bünyelerde ani baş dönmelerine, mide bulantılarına ve mekanın sizi dışarı itmesi olarak tarif edilen o boğulma hissine neden olur. Mağaranın en uç dehlizlerinde, gün ışığının bir hatıradan ibaret kaldığı o mutlak karanlıkta, kayaçların dokusu değişir. Burası, arkeolojik stratigrafinin bittiği ve jeolojik bilinmezliğin başladığı sınırdır. Araştırma dosyalarındaki kuru ifadelerle E gözü olarak adlandırılan derin boşluklarda, duvarlardaki nemin kokusu ağır, metalik bir kokuya evrilir. Sanki taşın kendisi terliyormuş ya da derinden gelen bir kan akışının ısısını taşıyormuş gibi. Bu noktada saha araştırmacısının cihazları susar, geriye sadece insanın kendi soluk alıp verişi ve o bitmek bilmeyen, kaynağı belirsiz, ritmik damlama sesi kalır. Yöre insanı mağaranın bu en derin noktalarının dünyanın midesi olduğunu söyler. İçeri giren her şeyi öğüten, zamana yayan ve asla tam anlamıyla geri vermeyen bir mide. 1990'ların sonunda bölgede kısa süreliğine bulunmuş bir jeolog, resmi raporların satır aralarına sığdıramadığı bir gözlemini yıllar sonra bir dost meclisinde şöyle dile getirmiştir. Karayin'de kayaların arasından numune toplarken bir an için parmaklarımın altındaki taşın nabız gibi attığını hissettim. Titreşim değildi bu, daha çok bir genişleme ve daralma hareketi. O an anladım ki biz burayı incelemiyoruz. Burası bizi içindeki o kadim sessizlikle tartıyor. Ve hiçbirimiz o terazide yeterince hafif değiliz. Bu ağırlık, kazı alanının çevresindeki köylerde yaşayanların yüzlerine kazınmış bir ifadeye dönüşmüştür. Yağca köyünün dar sokaklarında mağaranın bulunduğu yamaca sırtını dönerek oturan yaşlıların sessizliği aslında en gürültülü tanıklıktır. Onlar için lanet, aniden patlayan bir fırtına değil, nesiller boyu süren, yavaş ve sinsice sızan bir huzursuzluktur. Mağara civarında kaybolan keçilerin, açıklanamayan gece ışıklarının ve kazılarda çalışanların başına gelen o küçük talihsizliklerin toplamı, bilimsel makalelerin kapsayamadığı bir hakikati oluşturur. Bazı kapılar sadece içeridekini korumak için değil, dışarıdakini korumak için de kapalı kalmalıdır. Güneş tamamen battığında ve Antalya Ovası'nın ışıkları uzakta zayıf birer nokta gibi parladığında, Karayın mağarası tamamen kendi içine döner. Rüzgar, kireç taşı yarıklarından geçerken pes bir ıslık çalar. Bu ses, binlerce yıl önce bu mağaranın ağzında ateş yakıp ısınmaya çalışan bir Neandertal grubunun mırıltısını mı taşımaktadır, yoksa rahatsız edilmiş bir toprağın hırıltısını mı? Bilimsel veriler, tortul tabakaların buraya kadar açıklama getirebileceğini söyler. Ancak o son katmanın altındaki boşlukta neyin beklediği,
yalnızca köylülerin o tekinsiz, kaçamak bakışlarında gizlidir. Sahanın son gözleminde mağara girişine yakın bir nişin içinde bulunan, günümüze ait olmadığı ama antik bir nesneye de benzemeyen rüzgarla aşınmış küçük bir taş bebek figürü dikkat çeker. Kimin hangi korkuyla ya da hangi adakla oraya bıraktığı bilinmemektedir. Ancak figürün mağaranın derinliklerine o zifiri karanlığa bakıyormuş gibi yerleştirilmiş olması araştırmanın son cümlesini oluşturur. Şimdi yukarıda kayalıkların arasında rüzgar aniden kesilir. Mutlak bir sessizlik vadiye çöker. Mağaranın ağzından yayılan o serin, nemli hava sanki birinin tam ensesinde nefes alıyormuşçasına yakındır. Karanlığın içinde çok derinlerden gelen, taşın taşa sürtünme sesini andıran o tek kuru tıkırtı duyulur. Ve sonra her şey yeniden susar. Tekrar görüşmek üzere.